Selamünaleyküm aziz dostlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Daha önce adını duymadığınız ilginç meyveler. Bu meyveleri pazarda göremezsiniz. Birincisi yıldız meyvesi. Yıldız meyvesi Oxalis familyasına aittir. Görüntüde görüyorsunuz resimde arkadaşlar. Ülkemizde yıldız meyvesi olarak adlandırılır. Ananas meyvesine andıran bu meyve Molmutcaz, Hindistan ve Sri Lanka gibi bölgelerde oldukça yaygındır. Budistler için ayrı bir önem bulunur. Tabiri caizse Hindistan'ın kutsal meyvesi. Evet, ikinci meyvemiz longan meyvesi. Ejder gözü meyvesi olarak da biliniyor. Dış görünüşüyle dikkat çeken bu meyve bazı bölgelerde kedi gözü olarak bilinir. Ejder gözü meyvesinin ana yurdu Güneydoğu Asya'dır. Yeni dünya olarak bildiğimiz meyvenin çekirdeğine benziyor. Fakat dış görünümü de ahlata benziyor arkadaşlar. Enteresan, ilginç ve pazarda göremeyeceğimiz meyvelerden birisi. Bir başka meyve de çapu açu meyvesi. Evet, kakao fasulyesini andıran bu meyvenin ana vatanı Güney Amerika'dır. Bu meyvenin aroması genellikle tatlılarda kullanılır. Enteresan, dışı kırmızı, içi beyaz, değişik bir meyve olduğu görünüyor arkadaşlar. Dördüncü olarak Çin koca yemişi. Mirica rubra. Çin koca yemişi olarak bilinen bu meyve C vitamini olarak oldukça zengindir. Bu lezzet kışın yapraklarını dökmeyen bir ağaca sahiptir. Kırmızı kırmızı çileğe benzeyen fakat daha düzgün küresel bir yapıya sahip bir meyve. Beşincisi ake meyvesi. Ake, Jamaika'ya özgü bir lezzet olarak bilinir. Meyvenin iç kısmında yer alan kırmızı bölge meyvenin çekirdeğidir. Bu meyvenin sadece dış kısmı yenilebilir. Enteresan bir meyve daha. Altıncı olarak da aziz dostlar duryan meyvesi veyahut da durian meyvesi olarak biliniyor. Tam bir lif kaynağı. Güneydoğu Asya'da, Malezya, Tayland ve Vietnam'da yetiştirilir. Yetiştirildiği bölgede meyvelerin kralı olarak anılır. Kötü kokusuyla ünlüdür. Enteresan bir meyve daha arkadaşlar. 7. sırada Goya meyvesi. Goya meyvesi mineraller ve vitaminler açısından oldukça zengindir. Tropikal iklim bölgelerinde yetişir. Şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde bir mısıra benziyor. Ama rengi sarımsı değil, yeşilimsi, enteresan, yaprakları da üzüm asmasına benziyor. 8. sırada Hint inciri meyvesi. Resimde de görüyorsunuz arkadaşlar. Vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. Daha ilaç bu yapımında kullanılan bu meyve ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgesinde yetişir. Kaktüs meyvesi olarak da bilinir. Evet, enteresan, kendi ülkemizde yetişiyor fakat pek de
bilmiyoruz. Enteresan diğer bir meyve de Kiwano, boynuzlu kavun meyvesi. Evet, ortadan ikiye ayrılmış şeklini görüyoruz arkadaşlar. Afrika bölgesinde yetişen bu meyve ülkemizde Alanya kavunu olarak bilinir. Vitaminler ve mineraller açısından oldukça zengindir. C vitamini deposudur. Bir diğer ilginç meyve de liçi meyvesi. Liçi meyvesi protein ve lif kaynağıdır. Güney Afrika ve Güney Amerika'da yetişir. Kilo vermeye yardımcı olur. O taraflarda bolca kullanılan meyvelerden birisi. 11. sırada mangostan meyvesi var. Tanrıların meyvesi olarak anılıyor bulunduğu yörede. Mangostan meyvesinin ana vatanı Asya'dır. Yetiştirildiği bölgede meyvelerin kraliçesi olarak anılır. Tatlı ekşi arası bir tadı vardır. Antioksidan deposudur. Kabuğu da ayrıyeten ilaç yapımında kullanılır. Görünüşü de sarımsağa benziyor arkadaşlar. 12. sırada pitaya, ejder meyvesi. Dünyanın en pahalı meyvesi olarak bilinir. Bu meyvenin iç kısmı beyaz veya kırmızı olabilir. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Enteresan, değişik meyvelerden bir tanesi de bu, ejder meyvesi. 13. sırada rambutan, meyvelerin kralı olarak bilinen bir meyve. Rambutan meyvesi Malaya Yarımadası'nda yetiştirilir. Dışındaki uzantılar saça benzediği için adını Malayca saç anlamına gelen rambut sözcüğünden alır. Demir vitamini olarak oldukça zengindir. Malaya Yarımadası Malezya'da bulunan yarımadalardan birisi ve o taraflarda yetiştiriliyor ve rambut sözcüğünden alıyor ismini. Meyvenin ismi zaten rambutan. Rambut saç manasına geliyor Malayca'da. Malay kelimesi olarak bilinen bir kelime. 14. olarak sondan ikinci meyvemiz de yılan meyvesi. Yılan meyvesi dış görünüşünden dolayı yılana benzetilir. Palmiye ağacında yetişen bu meyve Tayland'da, Malezya'da ve Endonezya'da yetiştirilir. Yani Asya'nın güneydoğusunda yetişen bir meyve. 15. ve son olarak da yıldız elması meyvesi. Yıldız elması meyvesi Hindistan'da yetiştirilir. Hoş bir kokuya sahiptir. Yoğun bir aroması vardır. Evet arkadaşlar, meyveler harika özelliklere sahip. Zaten elmayı da bu Hindistan'da yetişen yıldız elması gibi kestiğimizde aynı görüntüleri görüyoruz. Elmaların hemen hemen görüntüsü yıldız şeklinde eğer ortadan kesersek. Her meyvanın kendisine has özelliği, kokusu ve güzelliği var. Ve birçok derde deva, şifa kaynağı aynı zamanda bu meyveler. Meyvelerin kıymetini iyi bilmek lazım. Özellikle de kış mevsiminde hasta olmamak adına limon, portakal vesaire narenciye ürünlerini çokça tüketmek lazım. Ve sebzeleri de tüketmek lazım aynı zamanda. Hiçbir zaman, hiçbir şekilde aman ben bu meyveyi yemiyorum, efendim ben bu sebzeyi sevmiyorum dememeli ve çocuklara kötü örnek olmamalıyız. Bizim sevmediğimiz, bizim bilmediğimiz, hoşumuza gitmeyen meyvelerde, sebzelerde çok güzel vitaminler olabilir.
Bu kesinlikle göz ardı edilmemeli ve çocukları yanlış yönlendirmemeli. Evet, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlık ve sıhhat içinde kalın. Aziz dostlar.